Antakya'nın dağı taşı binlerce yıldır zeytin ağaçlarıyla kaplıdır. Bu zeytin ki insanın kusursuz yaratılışı konusunda Allah bu nimet üzerine yemin etmiştir. Zeytinlerin çevresi başka bir mucizevi ağaçla sarmalanmıştır. Defne. Bu defne ki Yunan mitolojisi tanrısı Apollo'nun aşkından kaçtığı Dafne'nin ağaca dönüşmüş halidir. Çok renkli Antakya, aynı zamanda defne ve zeytin ağaçlarının yüzyıllar boyunca flörtleştiği mistik bir şehirdir. Ve dahi sabun, bu aşkın en güzel meyvesidir. Efendim, zor kavuşur ama Leyla-ü Mecnun bir araya gelirse aşk, zor özdeşir ama defne ile zeytin buluşursa sabun olurmuş. Yıllar önce her Antakya evinde yapılan defne sabunu Osmanlı döneminde masmanalarda yani sabunhanelerde üretiliyormuş. Ali Cevat'ın 1895'te yayınlanan Memaliki Osmaniye'nin Tarih ve Coğrafya Lügatında Antakya'da her yıl ortalama 1.300.000 okka yani 1.560.000 kilodan fazla sabun üretildiği yazar. İşte o yıllardan kalan bir yerde, yani Osmanlı'dan günümüze kalan tek masmanede, Selahaddin Ökten Sabunhanesi'ndeyiz. Habibi Neccar Dağı eteğinde, antik Kurtuluş Caddesi'ndeki bu sabunhane, 16. yüzyılda kervansaraymış. Burası 19. yüzyılda sabunhaneye dönüştürüldüğünde Halepli, İstanbullu, Musullu tüccarların ilgi odağıymış. Küçüklüğümde annem beni yıkarken kıpraşmalarımı bir kalıp defne sabununu kafama vurarak dengelerdi. Sabuna dair en eski hafızamda kalan anı bu. Ha bir de babaannem onu çok çileden çıkardığımda karaya sabun, deliye öğüt neylesin oğlum derdi. Bu iş kolay değil. Kendi sabununu yapmak kolay değil. Mehmetciğim, Antakya'ya gelip de defne sabunu almamak olmaz. Antakya programı yapıp defne sabununu konu etmemek hiç olmaz. Biz Sufle-i Seyyah olarak biraz daha fazlasını yaptık. Kendi sabunumuzu geleneksel yöntemlerle kendimiz ürettik. Bunu da, bu keyifli sahneleri de izleyicilerimizle paylaşmak istedik. Ustamdan el aldım ben. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Asıl küreklere. Müthiş bir sabun yapacağız burada. Biraz defne yağını fazla koyacağız. Bizim için Sufle-i Seyyah için biraz defneyi fazla koyduk. Buram buram defne kokuyor. Oo. Gel hadi hop. Tut. Beraber. Evet. Haydi bakalım. Yevmiyemize kaç sabun vereceksin usta? Bu iş kolay değil. Kendi sabununu yapmak kolay değil. Haydi devam. Kaç sabun çıkacak buradan acaba? Bu güzel bir işmiş. Tadına bakalım mı? Yok, o lezzet konusu başka yerde. Sabun imil imil pişerken sunucularımız haylazlığa devam ediyor. Tarihi imalathanenin sabun taşınan el arabasıyla oynayıp eğleniyorlar. Evet, ilk kova geliyor. Of. Nasıl dökülüyor? Tabii sabunu. defneyi bol verdik. Öbürüne göre rengi de güzel. Evet. Biz varız çünkü. Yani bizim farkımız. Reklam yok. Kendimizi övmeyeceğiz. Emeğimiz geçti. Sen kullanıyor musun
Defne sabunu. Tabii çocukluğum boyunca defne sabunu kullandık banyoda. Şimdi son dönemde ben tekrar şeye döndüm, defne sabununa döndüm. Saç ve vücut için çok ideal. Biraz zeytinyağı yüksek olanını kullanıyorum ben çünkü cildim çok kuru. Şimdi sen burayı tut abi, ben o tarafı tutayım. Çek. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet. Bes. Evet, malayla düzenleyeceğiz. Evet. Ha, bak. İsterse kalıbı istediği boyutta boydan küçültebiliyor. Kalınlıkta. Evet. Sabunu istediği kalınlıkta Çok güzel. yapabiliyor. Gel gel şu yakından bak. Çok seyretmesi çok zevkli. Bu da bambaşka bir sanat. Zanaat. Evet. Şimdi kurudukça evet. Pasta gibi oldu ya. 2 tane mum diksek şimdi. Şimdi dedin Çok ya. güzel bir pasta. Dedin ya. Kazanın başındayken bir tadına bakalım mı diye şu anda hakikaten şey oldu. Pasta Tadına hamuru gibi bakılacak oldu. Ha. kıvama geldi. Görüntü öyle. Şimdi döktüğümüz bu sabun yaklaşık 2 saat kadar kurumaya bırakıldı. Ama bizden önce dökülmüş olan sabunların da kesim işlemi böyle. Bir alet aracılığıyla böyle kare kare güzel güzel, standardı da zaten o tırmığın uçları belirliyor. Ve aynı ebatta kullanıma hazır. Sabunlar kesildikten sonra bir de üzerinin markalanması lazım. Markayı da görüyorsunuz. Bir çekiç yardımıyla oldukça pratik olarak markaladık. Üzerinde artık nereden aldığımızı da bileceğimiz bir markalı sabunumuz ortaya çıkmış oldu. Hadi mühürle. Benimkinde Mehmet yazıyor ha. Mehmet Usta'nın sabunları. Mahvetmeniz sabun. Binlerce yılın birikimi, geleneksel yöntemlerle üretilen bu sabunlar, ambalajlandıktan sonra bir kat alttaki fabrikanın sergi salonuna indiriliyor. Burası çok güzel. Bir müze görünümündeki bu salon, Antakya'nın sabun kültürüne dair birçok obje ve belgeyi ziyaretçilerle paylaşıyor. Sabunu alıp sesine bak. Böyle tahta yırtık ya. Çünkü böyle çok bir ses gelmesi lazım. Bu iyi kuruluğunu gösterir. Sabunlu iyi sabun. Antakya'nın unutulmaya yüz tutmuş bu değerini, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan bir kadın girişimci, Gülay Gül ayağa kaldırmış. Sabun üretimiyle hiç ilgisi yokken, bir yurt dışı gezisi sırasında yaşadıkları, onun bu eski Masmara'dan Antiox Verda gibi bir dünya markası yaratmasını sağlamış. Fransa'ya yaptığım bir gezi sırasında Fransa'nın kendine özgü bir şeyi varmış. İlk gelen misafirlere özel hediyeler verilirmiş ve çok ilginçtir ki bir havlu üzerinde, bir Fransız kadın bir havlu üzerinde 2 tane defne sabunuyla bana özel hediye niteliğinde bir hediye verdi. Ben de o kadar heyecanlandım ki Fransa'da böyle bir hediye gelince elime, bu Antakya defne sabunu deyince kadın şiddetle hayır dedi. Bu Antakya defne sabunu değil dedi. Hayır dedi, bu Aleppo sabunu. Ertesi gün Fransız kadın beni ve arkadaşımı bir markete götürdü. Gerçekten böyle devasa standların üzerinde böyle kalıp kalıp sabunlar, tek paketlenmiş kalıp sabunların hepsinin üzerinde Aleppo sabunu, değişik şeylerde, ambalajlarda sunulmuş. 4 ile 7 euro arasında rakamlarla satılıyor. Antakya'ya gelir gelmez bir araştırma yaptım ki baktım gerçekten yani maalesef bilimsel verilerden uzak, hiçbir çalışma yapılmamış.
böyle dar bir kesimde kalmış. Hatta Türkiye'nin çok noktasında defne sabunu gerçek anlamda bilinmeyen bir ürün. Dolayısıyla hemen Üniversite Sanayi Birliği kapsamında, yani birlikte biz Ar-Ge çalışmalarını 2 yıla yakın çalıştıktan sonra şu andaki işte defne sabunu standartını oluşturduk. Bir sürü çalışmalardan sonra da coğrafi işaretini aldık. Şu anda Hatay defne sabunu uluslararası standartlarda uygun olarak ve gerçekten bizim hem ilimizi hem ülkemizi tanıtacak çok kaliteli bir boyuta ulaşmış durumda. Butik otele, lokantaya dönüştürülmemiş, Antakya'nın tarihi tek sabunhanesinin akıbetini merak ediyorsunuz değil mi? Bugün onlarca ülkede milyonlarca defne sabunu tüketicisi gibi biz de merak ediyoruz. Bir kadın girişimcinin anne hassasiyetiyle devletin sıkı sit alanı kanunlarıyla kurduğu son sabunhane artık yok. Kahramanmaraş depremleriyle enkazından anı niyetine de olsa tek kalıp sabun alınamayan bu değerin tıpkısını imar etmek Antakyalı'nın boynunun borcu değil de nedir?